Samsunspor'un transfer gündemindeki Elliot Watt'ı izlerken ilk tuzak şu olabilir. Defansif orta saha yazıyor, o zaman savunmanın önünde bekleyen güvenli bir 6 numara. Ama Watt'ın oyunu o kadar düz değil. Top ona geldiğinde pozisyon sadece devam etmiyor, yön değiştiriyor. Kendi sahasından bir anda savunma arkasındaki koşuyu yakalayabiliyor. Rakip orta sahanın arasından geçen tek pasla hücumu başka bir seviyeye çıkarabiliyor. Ceza sahası çevresine geldiğinde ise rakip savunmanın onu boş bırakma lüksü kalmıyor. Bence Samsunspor açısından bu oyuncuyu ilginç yapan şey tam olarak burada başlıyor. Watt, orta sahaya sadece pas sayısı ekleyecek bir oyuncu değil. Doğru kullanılırsa oyunun yönünü, temposunu ve hücumun çıkış şeklini değiştirebilecek bir oyuncu. O yüzden bu videoda Elliot Watt'ı parlatmak için değil, daha doğru anlamak için izleyeceğiz. Ve en önemlisi Samsunspor gerçekten takımın beynini mi buldu? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Elliot Watt konusunda kırmamız gereken ilk algı şu. Bu oyuncu sadece savunmanın önünde bekleyen, topu alıp yana oynayan bir 6 numara değil. Watt'ın oyununda çok net bir ekstra tehdit var. Ceza sahası dışı şutları. Motherwell hücuma çıktığında çoğu pozisyonda ceza sahasına koşan oyuncu o olmuyor. Daha çok hücumun arkasında kalıyor. Ceza sahası yayı çevresinde doğru noktayı seçiyor. Ve pozisyonun devamında topun nereye düşebileceğini çok iyi hissediyor. Bu yüzden top ayağına geldiğinde beklemiyor. Geçiş hücumunun sonunda geriden gelip şut açısını bulabiliyor. Savunmadan seken topu kontrol etmeden kaleye gönderebiliyor. Ceza sahası çevresinde topu önüne aldığında da ilk düşüncesi çoğu zaman kaleyi görmek oluyor. Bu sezon attığı 6 golün 5'inin ceza sahası dışından gelmesi bu yüzden tesadüf değil. Daha çarpıcı tarafı ise Watt'ın bu golleri sadece 2.19 gol beklentisinden çıkarmış olması. Elbette bu uzaktan şut başarısı her sezon aynı şekilde devam eder mi? Bunu ayrı değerlendirmek gerekiyor. Ama burada gördüğümüz şey net. Ceza sahası dışından vururken sadece denemiyor. İki ayağıyla da kaleciyi gerçekten zorlayabilecek kaliteyi gösteriyor. Üstelik bu sadece birkaç maçlık sıcak ayak hikayesi de değil. Sezon boyunca ceza sahası dışından 28 şut denemesi var. Yani Watt o bölgede topu aldığında rakip savunmanın onu boş bırakma lüksü çok fazla yok. Burada önemli olan sadece gol sayısı da değil. Watt rakip savunmaya farklı bir problem çıkarıyor. Çünkü ona alan verirseniz ceza sahası dışından kaleyi yoklayabiliyor. Ama üzerine çıktığınızda da başka bir tehdit ortaya çıkıyor. Sonraki bölümlerde daha net göreceğiz. Uzun pasları, savunma arkası pasları ve hat kıran paslarıyla o baskının arkasındaki alanı kullanabiliyor. Yani Watt'ın şut tehdidi tek başına izole bir özellik değil. Pas kalitesiyle birleştiğinde rakip için karar çok daha zor hale geliyor. Üzerine çıkarsan arkandaki koşuyu görebiliyor. Geri çekilirsen bu kez ceza sahası dışından cezayı kesebiliyor. Tabi bunu anlatırken şunu da kaçırmamak lazım. Her şutu kaliteli değil. Bazı denemeleri kaleci için rahat. Bazıları çerçeveyi bulmuyor. Hatta bazı pozisyonlarda şut tercihi daha iyi bir pas seçeneğinin önüne geçebiliyor. Ama bir orta saha oyuncusu için değerli olan şey şu. Watt o bölgede sürekli şut ihtimali taşıyor. Bu da rakip savunmanın ona karşı daha erken reaksiyon vermesine neden oluyor. Samsunspor açısından düşündüğümüzde de bu profil değerli. Çünkü Watt sadece geriden oyun kurabilecek bir oyuncu değil. Rakip sahaya yerleşildiğinde ceza sahası çevresinde skoru değiştirebilecek bir ayak. Watt'ın pas oyununda ilk öne çıkan şeylerden biri mesafeyi ortadan kaldırabilmesi. Top kendi yarı sahasındayken bile hücumu birkaç saniye içinde rakip ceza sahasına taşıyabiliyor. Ama burada önemli olan sadece uzun top atması değil. Çünkü uzun top tek başına her zaman değerli bir pas değildir. Bazen sadece savunmanın arkasına rastgele gönderilen bir top olur. Watt'ta farklı olan şey bu pasları çoğu zaman koşunun yönüne ve hızına göre ayarlaması. Topu sadece ayağa değil, koşu yoluna da gönderiyor. Bu yüzden takım arkadaşı topu bekleyerek almak zorunda kalmıyor. Hareket halindeyken pozisyonun içine girebiliyor. Özellikle Masvenisa gibi savunma arkasına sürekli koşu atan oyuncularla bu bağlantı çok değerli hale geliyor. Watt kafasını kaldırdığı anda sadece topun olduğu bölgeye bakmıyor. Savunma çizgisinin arkasında hangi oyuncunun koşuya başladığını, hangi alanın boşaldığını ve topun nereye düşmesi gerektiğini de okuyabiliyor. Bu sezon ligindeki defansif orta sahalar arasında maç başına 6.6 isabetli uzun pasla birinci sırada olması da bu yüzden önemli. Ama benim için asıl mesele sıralama değil, bu uzun pasların hücumdaki karşılığı. Watt geriden tek pasla takımın oyun yönünü değiştirebiliyor. Daha önemlisi rakip savunma yerleşmeden topu koşu yoluna bırakıp hücumu hızlandırabiliyor. Motherwell'da Masvenise ve Elijah Just'ın savunma arkası koşuları bu yüzden çok değerliydi. Çünkü Watt topu aldığında onların hareketini erken gördü. Onlar da Watt'ın pas atabileceğini bildikleri için koşuyu daha cesur attı. Bu bağlantı oluştuğunda Motherwell'ın hücumu çok basit görünüyor. Watt kafasını kaldırıyor, koşuyu görüyor ve topu savunma arkasına bırakıyor. Ama o basit görünen pasların arkasında çok temiz bir zamanlama ve çok net bir oyun görüşü var. Samsunspor açısından da transfer gerçekleşirse bu yüzden önündeki oyuncu profili önemli olacak.
Watt'ın en iyi versiyonunu görmek istiyorsanız onun paslarını değerlendirecek savunma arkası koşularına ihtiyacınız var. Watt'ın oyununu sadece son paslar, uzun toplar ya da ceza sahası dışı şutlar üzerinden anlatırsak eksik kalır. Çünkü onun değerli taraflarından biri topun Motherwell'da nasıl dolaşacağını belirleyen kişi olması. Sahada sürekli gösterişli işler yapıyor gibi görünmeyebilir. Ama top ona geldiğinde takımın ritmi değişiyor. Geriden oyun kurulurken hemen pas açısı oluşturuyor. Stoperlerin önünde ya da yanında konumlanıyor, kaleciye yaklaşıyor. Orta sahada tek paslık bağlantı noktası oluyor. Bu hareketlerin hepsi küçük detaylar gibi durabilir. Ama bir takımın topa sahip olurken rahat nefes alabilmesi çoğu zaman bu küçük detaylara bağlıdır. Watt topu aldığında ilk amacı sadece pas istatistiğini büyütmek değil. Oyunun hangi yöne akması gerektiğini seçiyor. Tempo gerekiyorsa topu hızlı çıkarıyor. Hücum sıkıştıysa oyunu kanada taşıyor. Rakip bloklar arasında boşluk gördüğünde daha dikine oynuyor. Tehlike büyümeden topu geriye alıp takımı yeniden yerleştirdiği pozisyonlar da var. Bu yüzden Watt için takımın beyni demek bana abartılı gelmiyor. Çünkü pas sayısı yüksek olan her oyuncu oyunu yöneten oyuncu değildir. Bazı oyuncular topu çok kullanır ama takımın hücum kalitesini değiştirmez. Watt'ta farklı olan şey aldığı pasların önemli bir kısmını hücumun bir sonraki adımına çevirebilmesi. Bu sezon ligindeki defansif orta sahalar arasında isabetli pas sayısında birinci sırada olması da bu yüzden anlamlı. Ama burada asıl değer o pasların Motherwell'e ne kazandırdığı. Çünkü Watt'ın pasları çoğu zaman sadece topun yerini değiştirmiyor, takımın sahadaki dengesini de değiştiriyor. Bir pozisyonda oyunu sakinleştiriyor, bir pozisyonda hücumu genişletiyor, bir pozisyonda ceza sahasına yaklaşmak için doğru açıyı oluşturuyor. Bir başka pozisyonda ise pas daha ona gelmeden kararını vermiş gibi oynuyor. Bu derin oyun kurucu profili için çok önemli. Çünkü Watt topu aldığında sadece mevcut baskıdan çıkmaya çalışmıyor. Aynı zamanda takımın bir sonraki hücum şeklini de kuruyor. O yüzden onu sadece pasör 6 numara diye anlatmak biraz dar kalır. Watt daha çok oyunun merkezinde duran, topun hızını ve yönünü ayarlayan, takım arkadaşlarının hareketlerini daha değerli hale getiren bir orta saha gibi oynuyor. Watt'ın en değerli taraflarından biri de doğru anı bulduğunda oyunu bir anda hızlandırabilmesi. Bunu özellikle hat kıran paslarında görüyoruz. Rakip orta saha çizgisinin arkasında küçük bir boşluk oluştuğunda Watt çoğu zaman ilk güvenli pasla yetinmiyor. Topu boşluktan geçirip Motherwell'i bir anda daha avantajlı bir hücum pozisyonuna taşıyabiliyor. Bu paslar uzun toplar gibi hemen göze çarpmayabilir. Ama takımın hücum kalitesini değiştiren asıl detaylardan biri burada. Çünkü Watt bir pasla 3-4 oyuncuyu oyundan düşürdüğünde topu alan oyuncu sadece pas almıyor. Aynı zamanda rakip baskısının arkasında yüzünü kaleye dönebileceği bir alana çıkıyor. Bu yüzden onun pasları sadece topu ileri taşımıyor. Rakibin savunma yapısını da bozuyor. Bu sezon ligindeki defansif orta sahalar arasında isabetli progresif paslarda da, üçüncü bölgeye isabetli paslarda da birinci sırada olması bu yüzden önemli. Ama yine sadece sıralamadan bahsetmiyoruz. Bu paslar Watt'ın oyuna bakışını anlatıyor. Güvenli pası görebiliyor ama sadece güvenli olanla yetinmiyor. Eğer merkezde bir boşluk varsa topu o boşluktan geçirmeye çalışıyor. Özellikle kendi yarı sahasında ya da orta saha çizgisine yakın bölgelerde aldığı toplarda bu değer daha net ortaya çıkıyor. Çünkü o bölgede yapılan doğru dikine bir pas sıradan bir pas olmaktan çıkıyor. Takımın bütün hücum mesafesini kısaltıyor. Watt topu aldığında Motherwell için hücum sadece devam etmiyor. Çoğu zaman bir seviye hızlanıyor. Onu sıradan bir pas istasyonundan ayıran şey de biraz bu. Watt'ın savunma tarafını konuşurken sadece top kazanma sayılarına bakmak bana çok doğru gelmiyor. Çünkü İskoçya Ligi'nde oyun temposu yüksek ve birçok takım ön alan presine ciddi önem veriyor. Bu yüzden rakip yarı sahada top kazanma ya da karşı presle kazanılan toplarda oyuncunun bireysel kalitesi kadar takım yapısının da etkisi var. Bu yüzden bu verileri Watt rakibi fiziksel olarak eziyor diye okumam. Daha doğru okuma, Watt pres organizasyonunun içinde doğru noktayı buluyor. Karşı preste top kazanımlarında ligindeki defansif orta sahalar arasında üst sıralarda olması da biraz bunu anlatıyor. Watt bu yapının içinde değerli bir rol oynuyor. Rakibin ilk pas opsiyonunu seziyor, baskıya ne zaman çıkması gerektiğini iyi ayarlıyor. Top rakibin ayağından biraz açıldığında ya da pas zayıf kaldığında hemen araya girebiliyor. Ama benim için asıl mesele topu kazanması değil. Top kazanıldıktan sonra ne yaptığı. Çünkü bazı orta sahalar topu geri alır ama ilk pasla oyunu yine baskının içine sokar. Watt'ta farklı olan şey topu kazandığı anda çoğu zaman panik yapmadan ilk doğru bağlantıyı bulabilmesi. Bu sayede Motherwell sadece topu geri almış olmuyor. Aynı aksiyonun devamında hücuma da çıkabiliyor. Celtic maçındaki şu pozisyonda bunu çok net görüyoruz. Watt baskı zamanlamasını iyi ayarlıyor. Topu kazanıyor, yerde kalmasına rağmen pası çıkarıyor ve birkaç saniye sonra pozisyon gole dönüşüyor. Bu sezon ligindeki defansif orta sahalar arasında pas arası istatistiğinde ikinci sırada olması önemli. Ama o verinin değerini büyüten şey kazandığı toplardan sonra oyunu temiz bir şekilde devam ettirebilmesi. Tabii onu fiziksel olarak rakibi ezen, her ikili mücadelede üstünlük kuran bir orta saha gibi anlatmak doğru olmaz. Watt'ın savunmadaki gücü daha çok pozisyon alma, pas kanalını okuma ve pres yapısı içinde doğru anı seçme tarafında. Bu yüzden savunmada asıl cümle şu: Watt sadece topu geri alan bir oyuncu değil. Topu geri aldıktan sonra hücumun nasıl başlayacağını da belirleyen oyuncu.
Buraya kadar Watt'ın oyuna kattığı şeyleri konuştuk. Ama bu profili değerlendirirken risk tarafını da net söylemek gerekiyor. Watt topu çok isteyen bir oyuncu. Bu genelde büyük bir artı. Fakat özellikle kendi ceza sahası çevresinde bu özgüven bazen riske dönüşebiliyor. Baskı arkasından geldiğinde topu daha erken bırakması gereken anlar var. Topu saklamaya ya da daha iyi pas açısını bulmaya çalışırken rakibe tehlikeli geçiş fırsatı verdiği pozisyonlar görüyoruz. Bu, derin oyun kurucu profillerinde sık karşılaşılabilen bir durum. Çünkü bu oyuncular topu sadece uzaklaştırmak istemez, çözüm bulmak ister. Ama çözüm ararken süreyi yarım saniye fazla uzattığında kaybın bedeli kendi ceza sahasına çok yakın bir yerde ağır olabiliyor. Süper Lig tarafında asıl testlerden biri bu olacak. Watt baskıyı gördüğünde doğru çözümü genelde bulabiliyor. Ama baskının şiddeti arttığında özellikle sırtı kendi kalesine dönükken karar süresini ne kadar kısaltabileceği önemli. Çünkü Türkiye'de merkezde kaybedilen her top sadece bireysel hata gibi kalmıyor. Bir anda tribün baskısı, oyun momentumu ve rakibin geçiş tehdidi aynı pozisyonun içine giriyor. Bu yüzden Watt'ı izlerken beklentiyi doğru kurmak gerekiyor. Bu oyuncu her problemi fiziksel güçle çözebilecek klasik bir kesici değil. Topu ayağına isteyen, oyunu yöneten, risk alan ve bu risk sayesinde takımına çok şey kazandıran bir orta saha. Ama aynı riskler özellikle baskı yoğunluğu arttığında doğru kullanılmazsa takımını zor durumda da bırakabilir. Elliot Watt 26 yaşında, 1.80 boyunda. Madrid'e 2025 yazında katıldı. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 2 milyon euro seviyesinde. Toplamda 42 resmi maça çıktı. 6 gol, 3 asist üretti ve 3500 dakikanın üzerinde sahada kaldı. Bir sezon boyunca takımının merkezinde kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu noktada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bu kanalda oyuncuları anlatırken amacım onların bütün özelliklerini tek tek sıralamak değil. Zaten transfer gündemine giren bir oyuncu için kısa sürede birçok skills ve highlight videosu yapılacaktır. Ben daha çok maçları izlerken gözüme çarpan, bana ilginç gelen ve oyuncunun sahadaki karakterini anlattığını düşündüğüm özelliklere odaklanmaya çalışıyorum. Bu işin eğitimini almış profesyonel bir scout iddiam yok. Daha çok amatör bir gözle maç izlemekten keyif alan bir futbol tutkunu olarak oyuncuyu kendi gördüğüm yerden anlatmaya çalışıyorum. Kariyer hikayesi de aslında bu oyuncu profilini biraz daha anlamlı hale getiriyor. Wolves altyapısından çıkıyor, İngiltere ve İskoçya'da çeşitli takımlardan sonra son olarak Motherwell'e geliyor. Motherwell'e giden yolun içinde de güzel bir detay var. St. Johnston formasıyla Motherwell deplasmanında oynadığı maçta Fir Park'ta ceza sahası dışından çok temiz bir gol atıyor. Sonrasında transfer oluyor ve bir sezon içinde takımın en önemli oyuncularından biri haline geliyor. Sakatlık sebebiyle kaçırdığı hiç maç olmaması transfer değerlendirmesinde küçük ama önemli bir artı. Çünkü Samsunspor açısından bakınca burada sadece yetenek değil, devamlılık da önemli. Transfer haberlerine baktığımızda da ilginin sadece Türkiye'den gelmediğini görüyoruz. Daha önce Rangers, Celtic ve Cardiff gibi kulüplerle de adı geçmişti. Şimdi ise Samsunspor'un teklifi ve Motherwell'in yüksek beklentisi konuşuluyor. Bence Samsunspor'un bu profili istemesi çok anlaşılır. Ama burada kilit nokta şu. Watt'ın en iyi versiyonunu görmek için önündeki oyuncu profilleri çok önemli olacak. Eğer önünde savunma arkasına koşu atan kanatlar, hareketli hücumcular ya da derine gelip tekrar koşu atan oyuncular varsa Watt'ın pas kalitesi çok daha görünür hale gelir. Ama eğer sistem onu sadece topu alıp yana oynayan, savunma önünde bekleyen klasik bir 6 numara gibi kullanırsa bence oyuncunun en değerli taraflarından bazıları boşa gider. Kısacası Elliot Watt doğru kullanıldığında Samsunspor orta sahasına ciddi bir pas aklı ekleyebilir. Aynı zamanda yanında kesici bir oyuncu onu yükseltebilir. Sanırım bu video için ve Elliot Watt hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanala abone olabilir, videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.